Hanımlar beyler, Avrupa Parlamentosu'ndan hazırlanıp düzenli olarak yayınlanan tek Türkçe yayın Brüksel Kargası'na hepiniz hoş geldiniz. Her programda olduğu gibi bu yayınımızda da çok değerli bir konuğumuz var. Avrupa Parlamentosu Yeşiller'den Sayın Rebecca Harms bugün konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Good evening. İyi akşamlar. Evet, çok sıcak bir konuyla başlayalım. Daha çok kısa bir süre önce Almanya seçimini yaptı. Almanya tabii Avrupa Birliği'nde çok önem arz eden bir ülke. Dolayısıyla Almanya'da yaşanan her şey Avrupa Birliği konularında etkiliyor. Almanya'daki seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle sağ partilerin yükselişiyle ilgili bir endişe konuşuldu kamuoyunda. Sizce gerçekten endişe etmeli miyiz bu yükselişten dolayı? Evet, bence endişe verici, her zaman endişe verici bir durumdur. Eğer ki çoğunluk daha kısıtlayıcı bir düşünce yapısına sahipse, evet bu her zaman entegrasyon açısından sorun teşkil eder. Tabii ki hele ki bu durum Almanya'da gerçekleşiyorsa bizim için gerçekten sorun teşkil ediyor. Hala Almanya'da aşırı sağ çok ciddi bir kayış yok. Diğer Avrupa ülkelerinde gördüğümüz gibi bir durumdan söz konusu etmemiz mümkün değil hala Almanya'da. O yüzden hala 4 yıl sonra Almanya'da sağın azalacağına inanıyorum. Evet, peki bu sağ partilerin yükselişinin son dönemdeki özellikle mültecilerin Avrupa'ya gelişiyle doğrudan bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Avrupa'da çeşitli ülkelerde, Almanya'da en çok mülteci kabul eden, Suriye'den gelen özellikle mülteci kabul eden ülkelerden birisi. Avrupa'nın sokaklarında çok fazla sayıda mülteci olması da sağ partilerin yükselişini tetiklemiş olabilir mi? Böyle bir şeyin olmadığı veya aralarında bir bağın olmadığını AfD sağ partinin ve yükseliş arasında mülteci krizinin bir bağ olmadığını düşünmek akıllıca değil. Tabii ki var. Sizin ülkenizde, Türkiye'de şöyle bir Suriye krizi var. Asıl soru nasıl baş edebiliriz bu sorunla? Alman politikacıları bu konuyla baş edebilmeleri için konsensusa doğru yönelmeleri gerekiyor. Sinyaller zaten hali hazırda var. Konservatif CDU partisi, Hristiyan Demokratlar da aynı şekilde bir yeni yasama gerektiğini düşünüyorlar. Biz de sadece konservatifler olarak, muhafazakarlar olarak, muhafazakarların sadece değil ama bizim de bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Peki, Türkiye kamuoyu sizi 17-25 Aralık soruşturmaları esnasında Türkiye'nin otoriterleşmeye başladığı yönündeki açıklamalarınızla biraz daha yakından tanımaya başladı. O günden bugüne baktığınızda bu fikriniz devam ediyor mu? Türkiye'nin gerçekten hala otoriterleşmeye devam ettiğini düşünüyor musunuz? Benim bu konuyla ilgili observasyonum, haklısın, bu konularla ilgili konuları soruşturmaların kapatılmasıyla ilgili haklısın. Ama çok kısa süre içinde 2 sefer parlamenter seçime gidilmesi, Erdoğan tarafından istenilmesi, bu bence sorun teşkil ediyordu ve
muhalif olan medyaya karşı alınan duruş aynı şekilde sorun teşkil ediyordu. Çeşitli bence evet çeşitli yönler, çeşitli tabii ki daha otoriter bir yöne doğru gitmekte, evet. Peki uzun yıllardır ilişki içinde olan Avrupa Birliği ve Türkiye konusunda, yani bu Türkiye'nin son dönemdeki görüntüsü Avrupa Birliği tarafından nasıl değerlendiriliyor ve bununla ilgili ne gibi görüşmeler yapıyorsunuz? Türk hükümetiyle görüş alışverişinde bulunabiliyor musunuz? Bu fikirlerinizi söylediğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz? Mesela hapishanede olan şu anda gazeteciler için ya da siyasetçiler için temas halinde misiniz Türkiye hükümetiyle? Avrupa Parlamentosu'na dahil olduğum için Türkiye'de Türkiye ile ilgili nasıl müzakere sürecini başlatırız, nasıl devam ettiririz sorusuyla ilgili hep bunun içinde oldum. Şu an için ciddi bir müzakere süreci içinde olmadığımızı görüyorum ve bunun AB stratejisi için sorun teşkil ettiğini düşünüyorum. Diğer taraftan ise yıllar içinde diğer tarafta Türkiye tarafında her şeyin olması, Türkiye'de yaşanan her şeyin Avrupa'nın istediği müzakere süreciyle ilgili aynı yönde gitmediğini gördüm. Mesela beni şok eden olanlardan birisi Türkiye ve Kürt halkıyla arasında olan müzakerenin durdurulmuş olması ve barış süreci aslında AB ile olan müzakere süreci için çok önemliydi ve tabii ki Kürt toplumundan da arkadaşlarım var ve onların bu sadece Türkiye'de değil durumların zorlaştığını ama Avrupa tarafında da onlara ve bu sürece karşı bir uzaklaşma olduğunu gördüm. Tabii ki arkadaşlarıma sorduğumda mesela uzun süredir Deniz Yücel'i tanıyorum. Benim için her gün onu düşünüyorum. Türkiye'de olan Ahmet Şık, Cumhuriyet için çalışan benim arkadaşım, bütün ailesini tanıyorum ve benim için aynı zamanda kişisel bir bu süreç içinden bu süreci düzeltmek için Türkiye'deki arkadaşların, iş arkadaşlarının durumlarını düzeltmek için nasıl düzeltebiliriz? Bunun cevabını aramak benim için de önemli, bulmak ve aramak. Evet, burada Türkiye tarafının özellikle dile getirdiği Avrupa'ya yönelik eleştirilerden bir tanesi de bu terör meselesinin Avrupa'da ve Türkiye'de biraz farklı değerlendirildiği konusunda. Zaman zaman Türkiye'deki siyasi iradeden teröre yönelik olarak gerekli mesafenin konulmadığı eleştirileri geliyor Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Birliği ülkelerine. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Türkiye'deki terör sorununu sizin baktığınız pencereden nasıl değerlendiriyorsunuz Yeşiller olarak veya kişisel olarak? Terörizm benim için hiçbir şekilde siyasi amaca ulaşmak için bir yol değildir. Hiçbir zaman toplumlarımıza yardımcı olamaz demokratik bir şekilde ilerlemeleri için. Benim için mesela Yeşiller olarak HDP kampanyasını
adına destek vermiş olmamız, Selahattin Demirtaş'ın %100 olarak demokratik siyasi bir sonuca ulaşmak için kampanya sürdürdü. Ve bana göre bugüne kadar gerçekten çok rahatsız edici HDP'nin kampanyasının durdurulmuş olması, Erdoğan Bey tarafından bu sürecin durdurulmuş olması gerçekten sorun teşkil edici benim açımdan. Evet, zamanımızın sonuna geliyoruz ama Yeşillerden birisiyle konuşurken özellikle çevre duyarlılığı olan ve enerji konusunda da farklı söylemleri olan bir parti olarak aslında Avrupa Birliği'nde konuşurken hep AB-Türkiye ilişkilerini konuşuyoruz ama Türkiye'de Avrupa Birliği'ne ilgi duyan insanlar olarak Avrupa'daki diğer teknolojik gelişmeleri de aslında merak ediyoruz, takip ediyoruz. Nasıl bir öngörünüz var önümüzdeki 50 yıl için yenilenebilir enerji kaynakları nasıl kullanılacak, daha verimli olacak mı? Teknoloji anlamında hükümetleri nasıl zorluyorsunuz fosil yakıtların kullanımı alanında? Nasıl bir Avrupa hayali kuruluyor? Kısa zaman önce araştırmacılar, dünyanın çeşitli ülkesinden gelen araştırmacılarla beraber yeni bir rapor yayınladık. Ekonomiye, nükleer enerjinin ekonomiye ne kattığını veya araştıran bir yazı yayınladık. Bu raporu Türkiye ile ilgili de yayınlamak istedik. Türkiye yanlış, yani nükleer tarafa doğru gitmekte. Bu çok büyük, çok ciddi risk teşkil ediyor. Çünkü Türkiye deprem bölgesinde ama Türkiye hükümeti nükleer enerji kartını seçti. Halbuki gerçekten yeşil enerjiyi de seçebilirdi. Peki bu yeşil enerjiyle ilgili Türkiye kamuoyunda yeterince duyarlılık olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü Avrupa Birliği'nin bu konuyla ilgili ülkelere büyük teşvikleri var. Ekonomik olarak destekleri var. Bilgi edinme konusunda destekleri var. Türkiye kamuoyunun, NGO'ların, sivil toplum kuruluşlarının bu konuyla yeterli şekilde ilgilendiğini düşünüyor musunuz siz? Şunu hatırlıyorum. Türkiye'de çok fazla, sadece İstanbul'da değil birçok şehirde toplumsal kuruluşlarla, halkla görüşmelerim, toplantılarım oldu. Su projeleriyle ilgili Hasankeyf'te toplantılarım oldu. Bu projeyi yapmamak için karşı gelen ciddi bir halk vardı. Ama Türkiye'deki sorun şu, kimse Ankara'da aslında halkı dinleyen çok fazla kimse yok. Sorun bence bu. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sanırım siz kişisel olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını dileyenlerden birisiniz. Türkiye'yi gerçekten Avrupalıların bir parçası olarak görüyor musunuz? Görüyorsanız hangi sebeplerle böyle düşünüyorsunuz? Bence benim isteklerim gerçekte değişmedi ama Avrupa realitesi değişti, Türkiye realitesi değişti ve Türkiye'de son 2 yılda olmuş olanlar
bir süreç. Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştıran bir süreç. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun sorumlusu aslında. Türkiye'nin şu an için siyasi olarak, içsel olarak almış olduğu yön Avrupa Birliği üyesi olabilecek durumda değil. Şu an için şöyle, tabii ki hem Türkiye halkı hem AB halkı bundan sonra arada artık bir uçurum oluşmuş durumda ve tabii ki bu uçurum her gün gittikçe daha da büyümekte. Türkiye'deki demokratlar tabii ki referandum esnasında daha görünür hale geldiler. Bu demokratlar hala AB içinde bir güvenilirlik onlara verilmesi gerekiyor ve bu sorunun cevabını aramak durumundayız şu anda. Çok teşekkür ederiz samimi görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için, programımıza geldiğiniz için. With a pleasure. Ben teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. YouTube kanalımıza mutlaka üye olun. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.